Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir kriptolara bakalım. Bitcoin'le başlayacağım. Açıkçası Bitcoin'in günlük grafiklerine baktığımızda tepe bölgede yatay bir bant içinde hareket ediyoruz. Yukarıda 108.230 üstünde kalıcı olmadığı takdirde yükselişten, aşağıda da 90.159, 87.167 desteği kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşanıyor. Direnç kırılacak olursa yükseklik kadar, yatay bandın yüksekliği kadar minimum bir yükseliş bekleriz. Bu da 125 binleri hedefleyen bir hareket anlamına gelecek. Ancak aşağıda 87.167'ler kırılacak olursa şu son yükselişin 49 binlerden başlayan yükselişin %50'sini hedefleyen ve 72 binlere kadar devam eden bir düşüş sürecini bize gösterir. Açıkçası şu oluşum sürecinde başka söylenecek hiçbir şey yok. Ancak piyasada şunlara şahit olacaksınız. Bir grup arkadaşımız gelecek burada diyecek ki bir çift tepe süreci yaşanıyor. Bakın burada bir ilk tepemiz oluştu. Şurada da ikinci tepe oluştu. Dolayısıyla bu çift tepenin şu yüksekliği kadar bir düşüş geleceğini söyler. Bu analizi yapan kişilerin aslında elinde pozisyonu yoktur ve düşüş olmasını arzularlar ki aşağıdan tekrar alım yapabilsinler. Dolayısıyla tamamıyla pozisyonlarına göre bir analizdir bu. Aynı zamanda bir başka grupta gelir burada bir çanak formasyonu görür. Bakın şu tepe ile bu tepeyi birleştirir. Burada bir çanak oluştuğunu size söyler ve burada hemen şu hatırlatmayı yapar. Bu çanak formasyonu fincan kulp formasyonuna dönüşebilir der. Dolayısıyla burada bir satış süreci yaşanabileceğini söyler. Fakat eninde sonunda bu formasyondan ötürü direncin kırılacağı ve 125 binlere doğru yükselişin geleceğini söyler. Hatta burada öncelikle bir kulp yüksekliği kadar bir yükseliş gelebilir der. Ama esas hedefimiz 125 bin diye analiz yaparlar. Bu arkadaşlar da yüklü miktarda pozisyon taşıdıkları için burada fincan kulp formasyonunu görmeyi tercih ederler. Ancak gerçek bir analist şunu söyler. Yukarıda direnç kırılmadığı sürece bu fincan kulp formasyonundan bahsedemeyiz. Aşağıda destek kırılmadığı sürece de çift tepe formasyonundan bahsedemeyiz der. Dolayısıyla bu yatay bant içinde bulunduğumuz süreç içerisinde bu destek direnç kırılımına göre yönün netleşeceğini söyler. Çünkü hiçbirimiz müneccim değiliz. Burada ne yöne bu kırılımın geleceğini bilemeyiz. Bu tür formasyonlar genelde bu tarz yatay bantlar içerisinde oluşur ve çok güzel algı yönetiminin yapılabileceği alanlardır bunlar. Küçük yatırımcıyı bu tür formasyonlarla kandırıp terste bırakmak için gayet kullanışlıdır bu formasyonlar. Ancak tabii şunu söylemiyorum, yani formasyonları atın çöpe demek değil. Fakat bu formasyonların bu yatay bantlarda oluştuğunu unutmayın. Destek veya direnç kırılmadan hangi formasyonun aktif olduğunu bilemeyiz. Sadece bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada şu uyarıyı da yapayım. Ayı piyasasına giriyor muyuz? Yok hala boğa piyasası devam ediyor mu gibi hikayeler dolaşıyor. Burada da açıkçası siz bu demir 1 liralıklar var. Onlarla güzel yazı tura atılıyor. O demir 1 liralıklardan alın elinize bir yazı tura atın. Tura gelirse yükselecek, yazı gelirse düşecek deyin. Ondan sonra da bu gelen işte yazı turanın sonucuna göre internette bir sürü argüman var. Yükseliş veya düşüş yönünde hangisi gelirse o argümanları toplayın. Siz de bir YouTuber olun, çıkın. Bu böyle ayı piyasası mı, boğa piyasası mı? Bunlar böyle dar alanlardaki hareketlerle öngörülebilecek, belirlenecek şeyler değil. Burada aşağıda 87.167 kırılsa dahi bir ayı piyasasından, bir düşüş trendinden bahsedemeyiz. Bu tarz bir düşüş geldiğinde aşağıda takip etmemiz gereken iki tane bölge var. 67.400, 65.230. Bir diğer bölge ise %78'in geçtiği 59.855, 57.580'ler var. Bu destekler çalıştığı sürece 49 binlerden başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak 57.500'lerin altına iniyorsak burada sıkıntılı bir süreç başladığını söyleriz. Fakat 49.350'ler kırılmadığı sürece geniş bir alanda yatay bant hareketinin olduğunu söyleriz. Bakın bunu da gene şöyle günlük grafiklerden geçmişe dönüp geçmişte olanı bir anlatarak tarif etmeye çalışayım. 2021 yılında şurada bir destek oluşup son bir yükseliş yaptı. Bitcoin 45 binlerden 28.800'lere bir düşüş yaşandı. Şu anda yaşadığımız bakın şu tepe bölgesine
bölgesine benzer bir hareket yaşandıktan sonra bu satış süreci başladı. Kimse burada Bitcoin'in 28 binlere düşebileceğini, böyle bir risk barındırdığını konuşmuyordu. Burada özellikle yükseliş yönlü analizler yaparsanız daha çok izlenme ve daha çok abone kazanırsınız. Çünkü insanlara aynı zamanda umut satıyor olduğunuz için o düşüşlerde sıkılmış, bunalmış insanlara yükselecek, korkma, uçacak, kaçacak gibi videolar çekerseniz insanlar o umut sayesinde rahatladıkları için sürekli sizin videolarınızı seyrederler. Yaşa hocam, aslan hocam diye peşinizden koşarlar. Bir anda aboneleriniz de patlar. O nedenle böyle yükseliş yönlü analizler yaparsanız daha çok izlenme alırsınız. Ama tabii yapmayın böyle şeyler. O da ayrı konu. Burada da bakın bu düşüş sonrasında gelen alımlar tekrar bir önceki tepeye ulaştı. Hatta 65 binleri de burada geçerek 69 binlerde güzel bir boğa tuzağı atıp tekrar satışa döndü. Şimdi şu yatay bant bakın gene oluşmuş durumda. Bu hareketin desteği kırılmadığı sürece burada hala daha bir ayı piyasasından bahsedilemiyordu. Fakat burada bakın %60'tan fazla bir düşüş olduktan sonra ancak şu destek bölgesi kırıldığında bir ayı piyasasına girildiğinin teyidi alınmış oldu. Bu destek korunduğu sürece yatay bant hareketinin takibi yapılırdı. Hatta bu süreçte şunu da çok iyi hatırlıyorum. Bakın şu destek bölgesine gelindiğinde, bilmiyorum ekrandan tam gözüküyor mu? Çok ince bir çizgi olduğu için bazen görülemeyebiliyor. Şurada bir fitil var. Bir gün içerisinde Bitcoin'de açıldığı seviyeden %17,5'luk bir düşüş yaşanıyor. Aynı gün içerisinde açıldığı seviyeye tekrar geri dönüyor. Şimdi bu hareketi gören pek çok analist de şunu söyledi. Efendim burada önemli bir destek altına fitil attık. Burada stoplar çalıştırıldı. Dolayısıyla artık buradan gelen alıcılar bu Bitcoin'i uçuracak, kaçıracak diye bir sürü analiz yaptılar. Oysa sonrasındaki hareket bakın burada yatay bir bant hareketi gerçekleşti. Gene söylenecek şey çok basit. Destek kırılmadığı sürece düşüşten, direnç kırılmadığı sürece yükselişten bahsedemediğimiz bir süreç yaşandı. Destek kırıldıktan sonra da artık ayı piyasasında teyide alınıp yaklaşık %40-45'lik bir düşüş daha yaşandı. Şimdi dolayısıyla bugün de böyle size ayı piyasası, boğa piyasası diye anlatanlara çok fazla kulak asmayın. Burada olduğu gibi son tepeyi oluşturan alımların geldiği şu dip bölgesi kırılmadığı sürece, yani günümüze dönüp geldiğimizde şu son yükselişi başlatan şu dip bölgesi kırılmadığı sürece burada bir ayı piyasasından bahsedemeyiz. 49 bin lira kadar satışlar gelse dahi ayı piyasasında olmayacağız. Bu bölge korunduğu sürece yatay bant hareketi takip edilir. Ancak bu bölge kırıldığında ayı piyasasına geçmiş oluruz. Dolayısıyla böyle ayı piyasası mı, boğa piyasası mı, dar alanlardaki ufak alımlar veya satışlarla bunlar belirlenemez. O nedenle de yukarıda 87.167 desteği korunduğu sürece sorun yok. Tepede yatay bantta kararsız bir süreç yaşıyoruz deriz. Kırıldığı takdirde yatay bant yüksekliği kadar bir düşüş gelme ihtimalini fiyatlar bir miktar satış yaparız veya dirençlere ulaştığında maliyetimiz de düşükse ve güzel bir kar elde ettiysek kar cebe yakışır deyip bir miktar satış yapabiliriz. Yani burada çeşitli stratejiler oluşturmanız lazım. Tüm olasılıkları düşünüp bu olasılıklara karşı farklı vadelerde, farklı seviyelerde işlemler yapıyor olmanız gerekir. Ama biz bir trader edasıyla yatırım yapmaya çalışıyoruz. Dipten alalım, tepeden satalım gibi bir arzu içindeyken ne yazık ki günün birinde mutlaka terste kalacağız. Bunu yaşamamak için şu yatay bandın kırılımını yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi sadece Bitcoin'le bile videoyu biraz fazla uzattık ama önemli bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Umarım faydalanırsınız. Şimdi burada Ethereum'a baktığımızda 2131'den başlayan bir yükseliş bunun %50 düzeltmesini yaptı ve buradan bir tepki almaya çalışıyor. Fakat şu son düşüşe baktığımızda bu tepki de %78.6'nın geçtiği 3556-3522 direncinden tekrar satışa döndü ve bakın burada bir düşüş trendi de oluşturmaya başladı. Ancak bu düşüş trend çizgisi sizi çok fazla yanıltmasın.
bu trend çizgisinin kırıldığını söyleyebilmemiz için yukarıda oluşan şu son tepenin geçilmesi lazım. Yani 3556'nın üstünde hareketler görmemiz gerekir. Şu alanda oluşacak kırılım yönlü alımlar bir likitte tuzağına yakalanmanıza sebep olabilir. 3556 üstü kapanışlar 3744 ve 4100'lere doğru bir hareketin devamının habercisi olur. Ancak bu direnç korunduğu sürece ne yazık ki düşen tepelerden dolayı düşen diplerin gündeme gelme ihtimali var ve aşağıda şu son yükselişin %61.8'inin geçtiği 2820-2735'lere doğru bu satışların devam etme riski taşıyor olacak. Yukarıda 3553 kırılmadığı sürece. Şimdi buradan Ripple'a geçecek olursak günlük grafikte şu formasyonumuz vardı. Bunun likitte tuzağı da geçildi ve bakın gene şurada oluşan yatay bandın direnci kırıldı. Kırılan direnci destek olarak da çalışıp alımlar geliyor şu an için. Ancak yukarıda şu kırılım sonrasında oluşan tepe 3.40 önemli olacak. 3.40'ın geçilmesi burada bir flama formasyonu veya üçgen formasyonu. İki formasyonun da hedefi ayrıdır. Minimum 3.90, maksimum ise yukarıda 5.30'lara doğru hareketin devamı beklenir. Şu direk yüksekliği kadar bir yükseliş gelebilir. Ancak tabii bunun için öncelikle yukarıda bir 3.40 geçiliyor mu buna bakacağız. Şu uyarıyı yapmak istiyorum. Ripple özelinde bakın burada çok ciddi bir yükseliş zaten yaşanmış durumda. 49 centlerden başlayan ve 3.90'larda sonlanan şu yükseliş sürecinde %500'e yakın bir prim, bir getiri sağlamış. Dolayısıyla yukarıda şöyle bakalım, minimum %35'lerde, maksimum ise %80'lerde bir getiri daha alacağım derken bu denli güçlü bir yükselişin riskini taşıdığınızı lütfen unutmayın. Gelen yükselişlerde bir miktar risk azaltmak daha sağlıklı olacaktır. Tüm pozisyonunuzu kapatın demiyorum ancak belli dirençlere ulaşıldığında, örneğin 3.40'lara geri geldiğinde %20'lik, %30'luk satışlar yapmak çok daha sağlıklı bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Burada yatırım fonlarının alım yaptığı söyleniyor ve bu sebepten dolayı düşüşlerin gelmeyeceği ve yükselişin devam edeceği yönünde bir iddia var. Bu doğru olabilir. Ancak bunun doğru olup olmadığı şuna bağlı. Şu yükseliş sürecinde bu yatırım fonları yeterince alım yapabildi mi? Bunu bilebilme şansımız yok. Eğer yeterince alım yapmadıklarını düşünürlerse burada çok sert satışları tetikleyip panik satışlarla daha fazla, daha düşük fiyattan daha fazla Ripple alıp sonrasında yükselişe devam etme riskleri var. Açıkçası yatırım fonlarının bu piyasaya girmesi bu tür beklenmedik sert hareketlerin olma ihtimalini bence yükseltiyor. O nedenle temkinli olmakta fayda var. Evet, kriptolardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.